Girit Adası'nda Mısır piramitleri kadar eski Avrupa'nın ilk büyük saray medeniyeti yükseldi. Çok katlı, ışık delikli ve duvarları fresklerle süslü saraylar inşa ettiler, gemileriyle deniz aşırı ticaret ve etki taşıdılar. Zarif bir yazıyla çörneklere kazınan bu satırları hala okuyamıyoruz. Kendilerini nasıl adlandırdıklarını bile bilmiyoruz. Minoan adı, binlerce yıl sonra bir arkeoloğun Yunan efsanesinden alındı. İsimleri kayıpta. Girit, Ege'nin güneyinde uzanır, dağ sırtı deniz karanlığını vermeden ışığı yakalar. Alçak bir tepenin ortasında, taşları çıplak kalan Knossos'un muazzam harap sarayı yayılmıştır. Güneş dağınık blokları ısıtırken rüzgar yamaçlardan yabani kekik ve adaçayı kokusunu taşır. Şimdi sessiz avlularda sadece bulutların gölgeleri dolaşıyor. Oysa burası, bir zamanlar büyük bir deniz gücünün kalbiydi. Doğu Akdeniz'e bakın. Avrupa, Afrika ve Yakın Doğu kıyıları arasında taş omurga gibi uzanan Girit'te, M.Ö. 3500'de yeni bir çağ başlar. Ovalarda küçük yerleşimler girintilerinde toplanır. Bu, Sümer'in ilk şehirleri ve Mısır'ın kralları, piramitler yükselmeden önceki dönemdir. Bu sade başlangıçlardan, yüzyıllarca süren sabırlı bir gelişimle, benzeri görülmemiş bir şey yükseliyor. Avrupa'nın ilk karmaşık, okur-yazarlık sahibi toplumu, taş ve kilden bir şafak. M.Ö. Beygüzeysiz civarında Girit toprağından yeni bir yapı yükselir, ilk saraylar, kesme taş ve ahşaptan yapılmış, odaları çok, depolama, zanaat ve ritüel merkezleri olarak adada benzeri görülmemiş bir işlev görürler. M.Ö. 1700 civarında şiddetli bir deprem yeryüzünü sarstı, duvarlar çatlayıp yıkıldı ve ilk saraylar yerle bir oldu. Harabelerden çöküş değil, yeniden doğuş yükselir. M.Ö. 1800 civarında görkemi artan karmaşık neopalatyal çağ başlar. Knossos'u düşünün, tüm antik şehirler arasında en görkemlisi. Tek bir yapı değil, geniş bir avlunun etrafına yayılmış, birbirine bağlanan yüzlerce odandan oluşan bir komplekstir. Yokuşun katlarını kat kat tırmanır, ışık odacıkları, salonlar ve depo odalarıyla dolu bir labirent gibi. Koridorlar öyle sık ve sonsuz ki yıkıntılarını izleyen Yunanlar ona labirent adını vermiştir. Bu bir kale değildi. Tören, depolama ve saray ritüelleri için düzenli, şaşırtıcı ölçekte bir petekti. Mimari kendi tuhaf mantığını korur. Kırmızı ve siyah boyanmış Minoan sütunu, yukarı yerine aşağı incelir, ayak kısmı dar, üstü geniş, bildiğiniz her sütunun tam tersidir. Açık ışık kuyuları, güneşi en derin odalara yöneltir. Geniş merdivenler katları birleştirir. Katların altındaki gizli harika, yaşına göre şaşırtıcı bir ustalıkla suyu süren ve taşıyan terakota boru ağıdır. Taşla döşenmiş gömülü havuzlar bile titiz bir ritüelin izlerini taşıyor. Sarayın derinliklerinde alçak ve dar bir odaya adım atın. Duvara yaslı yüksek sırtlı, alçıdan oyulmuş bir oturak, yanına iki boyalı, uzanmış ve tetikte grifin yerleşmiş. Önümüzde batık bir havuz, modern tahminle taht odası diyoruz, hakim sandalyesi mi yoksa rahibe ritüel alanı mı? Sırrı çözülemez. Grifonlar kısmen restore edilmiş, sakin ve sabit bakışlarıyla anlaşılmaz bir amacı korumaktadır. Saray, bugün gördüğünüz gri haraplık değildi, duvarları renklerle doluydu. Deniz maymunları boyalı mavi suda sıçrar, gövdeleri kıvrımlı bir hareketle süzülür. Mavi maymunlar stilize kayalar arasında koşar. Beyaz nilüferler alçı üzerinde açar, ince figürler sunak taşıyarak geçit alır, karanlık gözleri boyayla belirginleşir. Doğa ve hareket her yerde, akıcı çizgiler ve canlı renkler içinde bir dünya.
Çoğu parçalanmış, gördüklerimiz kısmen restorasyondur. Knossos tek başına değildi. Girit, tek bir başkente boyun eğmedi. Ada boyunca başka görkemli yapılar da yükseldi. Güneyde Faistos, geniş avlusu ve tiyatral merdivenleriyle Messara Ovası'nı hakimiyet altına alır. Kuzey kıyısında ise Malia yayılır. Doğunun çok uzağında Zakros limanına yapışık bir ticaret sarayıdır. Bölge tek bir tahtın değil, her biri bölgesel merkez olan birçok saray kasabasından oluşur. Desen, tek bir tahttan yönetilen bir krallıktan çok, paylaşılan hatta rakip bir akran dünyasını işaret ediyor. Ayrıca kıtanın sonraki kalelerine göre bu saraylar yüksek savunma duvarlarından yoksundu. Güçleri denizdi. Girit gemileri tekstil, yağ, ince çini ve etkilerini Mısır'a, Levant'a dağınık Kiklat adalarına taşıdı. Ahtapotların kavanoza dolanan, suya can veren kollarıyla o ünlü deniz üslubunu düşünün. Yunanlar buna talassokrasi dediler. Tarihçi Thucydides ilk donanmayı Minos'a atfetti, bu güç duvarlarda değil dalgalardaydı. Küçük kil tabletlerde, kil yumuşakken stilusla basılan işaretler ve işaretleri içe sarmalanan, garip spiral damgalı Faistos diskindeki izler, Linyara adlı yazının hala var olduğunu gösterir. Minoalıların kendi dilini, mahkeme ve tapınaklarında kullandıkları sözleri kaydetti. Bugüne dek çözülemeyen kayıtlar, yağ, tahıl ve kutsal hediyelerin çizgilerle sayıldığını gösterir ama kelime okunamaz. Ses, içinde saklı. Girit'te yazı, mühürlerdeki Girit hieroglifleriyle başladı, sonra lineer aya geçti. Kalanların çoğu yönetim kayıtlarıdır, listeler, hesaplar, tanrılara sunulanlar, isimlerini bile telaffuz edemeyiz. Benzer işaretler sayesinde Linyara seslerini tahmin edebiliriz ama dil bilinmediği için sesler anlam taşımaz. Anahtarı tutarız, dişlerini değil. Ünlü bir freskada ince figürler, göğsü parlak mavi bir zemine uzanmış, boğa boynuzları üzerinden zarifçe atlayıp dönerler. Minoan sanatının her köşesinde kudretli taş boynuzlar, kutsama boynuzları, saray çatılarını uzak zirveler gibi süsler, boğa başları sunakların döküldüğü kaplarda oyulmuştur. Boğa atlamanın kutsal ritüel mi, cesur spor mu tartışılır ama devasa kudretli boğa, onların dünyasının ortasındaydı. Saray tapınaklarından kolları yükselmiş, İki elinde kıvrılan yılan tutan tanrıçanın küçük fayans heykelcikleri çıkar. Kararmış taştan oyulmuş altın boynuzlu muhteşem bir boğabaşı kap, yere dökülen sıvı sunumlarını anlatıyor. Minoan inancında dişi figürler hayvanların, dağların ve denizin hakimleri, Minoan kralının net bir tasviri yoktur. Rahip Kral Freski, kırık parçalardan modern bir yeniden yapıdır, tartışmalı ve medeniyetin tek yöneticisi bilinmez. Yüzyıllar sonra Yunanlar, Knossos kralı Minos, kurnaz Daedalus'un inşa ettiği labirent ve insan kurbanlarıyla beslenen boğa başlı Minotor'u, Theseus ve Ariadne'nin ipi çözmesiyle anlatır. Arthur Evans, bu efsaneden Minoan adını alıp, keşfettiği taşlara mitin ışığını geri yansıttı. Labirent gibi saray ve boğa kültürü yüzyıllar süren efsaneye yansımış olabilir, canavar mit uydurulmuş. Efsaneyi kazı çalışmasından ayır, gerçek daha sessiz ve tuhaf. Kuzeydeki Tera Adası'nda Minoan medeniyetine ait bir kasaba metrelerce volkanik kül altında gömülüp zamana hapsoldu. Akrotiri'de çok katlı evler, döşeli yollar, kırmızı laleler, kırlangıçlar, genç balıkçılar ve kayalıkta maymun freskleri. Ancak Pompei'nin aksine kür altında neredeyse beden bulunmadı. Halk dağın uyarıcı titrimlerini hissedip son gelmeden kaçtı. Geriye sadece bir Tunç Çağı kasabası ve duvarları kaldı.
Terra'nın kalbinde bulunan yanardağ patladı, insanlık tarihinin en büyük patlamalarından biri gerçekleşti. Radyokarbon tarihlemesi, Minas-Nerme öğeye işaret eder, adanın merkezi çalkantılı denize gömülür, bugün hala gemilerin girdiği geniş batık kaldera oluşur. Koyu kül, Ege gökyüzünü karartır, dev dalgalar suyu delip uzak çeşme kıyılarına doğru sürüklenir. Hayal gücünün ötesinde bir felaket ama patlama nihai son değildi. Uzun yıllar bu felaketin Minoan Girit'e tek darbe olup düşüşüne yol açtığı söylenirdi. Ama kanıtlar buna izin vermiyor. Saraylar ayakta, kül dindikten yüzyıl yarım sonra bile Giritliler ticaret, resim ve inşa faaliyetlerine devam etti. Patlamanın bedeli ne olursa olsun dünyalarını yıkmadı. Yanardağ ve çöküş ayrı, biri diğerini tetiklemedi. MÖ-14 debisiz civarında Girit'i yıkım dalgası vurdu. Saraylar ve köy evleri birer birer yanar, terk edilir ya da sessizliğe gömülür. Phaistos, Malia ve Zakros bir zamanlar canlıydı. Şimdi sessiz harabeler. Neden? Deprem, iç karışıklık, dış akıncılar ya da hepsi. Gerçek burada olduğu gibi katmanlıdır, basit değildir, yayılan sessizlik içinde bir süre sadece Knossos ayakta kalır. Knossos'ta iktidar değişir, suyun ötesinden gelen savaşçı Mikene Yunanları, aslan kapıları, dev taş duvarları ve domuz dişi miğferleriyle antik sarayı ele geçirir. Kıta dünyası yok olmaz, fetheden ellerin eline geçer. Kendi medeniyetinin kalbi olan büyük mahkeme, şimdi yeni yöneticilerin hakimiyeti altındadır. Depolarına karadan getirilen yeni bir yazı biçimi girer. Şimdi Knossos kayıtlarında yeni bir yazı ortaya çıkıyor. Linear B onlarca yıl boyunca okunmaya direnmişti, ta ki Connexion Bisixig'de genç bir İngiliz, Michael Ventris şifresini çözdü. Cevap çarpıcıydı. Linear B, Miken yeni gelenlerinin dili olan eski bir Yunanca biçimiydi. Böylece fatihlerin koyun, buğday ve savaş arabası sayımlarını tam olarak okuyabiliyoruz. Yine de Minoalıların yüzyıllar öncesine dayanan Lineara yazısı günümüze kadar tamamen sessiz kalıyor. Minzekbice civarında Bronz Çağı dünyası çökmeye başlar. Doğu Akdeniz'de büyük şehirler yıkılır, ticaret yolları kesilir, bir krallıklar çürür. Birçok ufukta duman yükseliyor, 1000 yıl süren Girit gemilerini taşıyan büyük ticaret ağı parçalanıyor. Girit saraylarının dönemi sona erdi. Knossos törenle çınlayan merkezi avlusu nihayet sessizliğe büründü. Bugün Knossos'ta yürüdüğünüz birçok alan gerçekte antik değildir. 1900'lerin başında arkeolog Arthur Evans, sarayın büyük bölümlerini betonla yeniden inşa etti, sütunları sıfırdan yükseltti ve sadece birkaç parça kalıntıdan bütün freskler boyadı. Etki çarpıcı ve tartışmalı. Minoan gibi görünenin bir kısmı aslında Evans'ın hayal gücü. Akademisyenler hala sessizce sorar. Bu ne kadar bronz çağı, ne kadar da 20. yüzyıl. Dolayısıyla bir medeniyet kendi kelimeleri olmadan okunmalıdır. Duvar resimleri, çömlekler, kemikler, oyulmuş mühür taşları ve sessiz kil tabletlerinden arkeologlar, Minoalıların sanatını, ticaretini ve tanrılarını tasvir eden bir portre oluşturur. Tüm bu kadim kalıntılar arasında dil hala gizli, kim yönettiği, inançları, hatta kendi adları bile saklı. Yazıtları tutup çizgilerini hissedebiliriz ama seslerini bir türlü duyamayız. Bugün Knossos kalıntıları, Girit Ovası'nın üzerindeki tepesini korur, rüzgar, Evans'ın kırmızı sütunları arasında eser, isimsiz. Avrupa'nın ilk saraylarını inşa edip Bronz Çağı denizlerini hakimiyet altına alırken, kendi dilinin sırrını saklamaları, Minoalıların size bıraktığı sessiz bir mucizedir. Bu taşları rüzgara bırakıyoruz. Tekrar bize katılın, yok olmuş başka bir dünyaya yürürken.